Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Nefis buzluk tarifleriyle karşınızdayım. İster Ramazan'a, isterseniz çalışıyorsanız ya da bebeğiniz varsa yapacağınız zaman bol bol yapıp buzluğa atabileceğiniz, kolaylıkla çözülen, pratikçe pişirebileceğiniz, bazısı pişmiş, bazısı pişmeye hazır nefis tarifler hazırladım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Sizi sıkmadan detaylandırarak yine anlatmaya çalışacağım. Umarım memnun kalırsınız. İyi seyirler. Öncelikle çözülmesi ve pişmesi kolay olacak şekilde minik pideler hazırlayacağız. Bunun için hızlıca hamurunu hazırlamaya geçelim. Bir ön maya hazırlayalım evvela. Unla, suyla ya da sütle de yapabilirsiniz. Sütle un ve bu suyu karıştıracağız. İçine mayayı ilave edeceğiz. Yaklaşık 10 dakika kadar bekleteceğiz. O biraz böyle köpürdükten sonra artık onun üzerine açıp kalan unu ve zeytinyağını içine ilave edebilirsiniz. Tuzunu da bu esnada ilave edin. Yani maya oluştuktan sonra ilave edin. Mayalı hamurlar buzdolabında pişmeden saklanabilirler. Daha önce poğaçalar göstermiştim. Bu da onlar gibi çok lezzetli bir pide hamuru aslında. İçine biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağının sonu kaldığı için biraz tortulu, gözünüz korkmasın, bildiğiniz zeytinyağıdır. Zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hamuru hazırladıktan sonra mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalanıyor. Mayalandıktan sonra küçük küçük böyle bezeler halinde onları bezelere ayıracağız. Hamurumuz mayalana dursun. Biz iç malzemesini hazırlıyoruz. Biraz sıvı yağında bolca soğanı güzelce soteliyorum. İçine biraz kıyma ilave edeceğim. Karabiber, pul biber olabilir. Kırmızı biber, karabiber ve tuzunu ilave ettikten sonra isterseniz içine maydanoz da ilave edebilirsiniz. Böyle kolay bir kıymalı iç harcı hazırladım. Sizler dilerseniz patatesli, peynirli ya da istediğiniz iç harcı ile birlikte pideler hazırlayabilirsiniz. Mayalanan hamuru tezgaha alacağım. Küçük küçük bezeler oluşturacağım. Dilerseniz daha büyük pideler de yapabilirsiniz elbette. Şimdi bunları küçük yapmamın sebebi hem insan adedince böyle porsiyonluk içinden buzlanmış, dondurulmuş kolay çıkması. Hem de çok çabuk çözülmesi. Küçük olan şey çabuk çözülür bildiğiniz gibi. Hiç merdane oklava kullanmanıza gerek yok. Biraz şöyle bezeleri bekletirseniz 5 dakika çok kolay açılacaktır. Unlamaya da gerek yok. Hamurumuz yağlı bir hamur. Şöyle gördüğünüz gibi içine biraz kıymalı harçtan koydum. İki ucunu da kolayca kapattım. Bunları bir tepsinin üzerine dizeceğim. Dizdikten sonra buzlukta donduracağım. Dondurulmuş şeklini poşetlerseniz hem içinden alması hem de buzlukta yer kaplamaması açısından sizin için iyi olur. Dilerseniz tamamını da kapatabilirsiniz. Bu açık olan kısımlardan kaşar ilavesi yaparak da pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dondurucuya gönderiyorum. Çıktıkları zaman takır takır bu şekilde donmuş oluyorlar. Kilitli poşetlere doldurabilirsiniz. Hiçbir şekilde birbirine yapışmayacaktır. Pişireceğiniz zaman da aynı fırın tepsisine dizip çözülmesini bekledikten sonra isterseniz yumurta sarısı sürün üzerine. Böyle 180 derecelerde kolaylıkla 10-15 dakika içinde pişmiş, sıcak sıcak sofranıza gelmiş, dışı çıtır, içi yumuşacık pideler elde edebilirsiniz. Pişmiş halleri tam da bu şekilde. Bu tarif çok pratik. İstediğiniz adette çıkartmanız, küçük küçük olması sizin işinizi oldukça kolaylaştıracak. Mini pidelerden sonra geçiyorum su böreğine. Biliyorsunuz su böreği yufkaları hazırlamıştım. Buzluğa atmıştım. Birçok insan dedi ki yani biz bunu hazırlayıp buzluğa atamaz mıyız? Evet, atabilirsiniz. Hemen kısaca onu da anlatacağım. Hazırlamış olduğumuz buzluk yufkalarının linkini buraya ekledim. Eğer izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını. Yufkaları haşlıyorum. Gördüğünüz gibi soğuk suyla şokluyorum. Bu şekilde hazırladığınız yufkaları isterseniz tava böreği, isterseniz de porsiyonluk börek olarak buzlukta saklamak mümkün. Nasıl olduğunu anlatacağım. Öncelikle tava böreğini şöyle güzel bir döşeyelim. Pişirmek istediğiniz tavayı buzdolabına esir etmemek için altına bu şekilde bir buzdolabı poşetini keserek yerleştiriyorum. Altına haşlamadığım yufkalardan 3 tane taban oluşturuyorum. Daha sonra üzerine haşlamış olduğum yufkalardan 3 tane altına olacak şekilde, 3 tane de üstüne olacak şekilde ara malzemenin
Toplamda 8-9 tane yufka ile birlikte 26 santimlik tavayı döşüyorum. Aralarına mutlaka her yufkanın arasına bolca tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürmeyi ihmal etmeyin. Peynirli, kıymalı istediğiniz iç harcıyla birlikte yapabilirsiniz. Toplamda 8-9 tane yufka bu tava için ideal geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi poşeti üzerine katlayacağım. Bunu bu şekilde donduracağım. Dondurduktan sonra tavayı artık buzluktan çıkartabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman buzluk poşetlerinden onu kurtarıp tavaya koyup o şekilde çözülmesini bekleyin. Çözüldükten sonra ise ocağın üzerinde alt üst olacak şekilde pişirebilirsiniz. Gayet böyle dışı çıtır, içi yumuşacık. Elinizin altında hazır su böreği olacak. Çok da bereketlidir. Bu kadar bir su böreği sanırım 6 kişiye yeterli gelecektir. Ama derseniz ki Tuğba biz 6 kişi değiliz, biz 2 kişiyiz. Bu börek bize çok gelir. Taze de yemek istiyoruz. Ne yapacağız? Size de şöyle bir öneride bulunayım. Hem de çok güzeldir bu tarif. Su böreklik yufkalarımı haşladım, şokladım. Tezgahımın üzerine aldım. Şimdi bunun üzerine güzelce tereyağı süreceğim. Tereyağı sürdükten sonra artık içine hangi iç harcı kullanmak istiyorsanız peynirle maydanoz karışımından bir ucuna koyacağım ve gül böreği şeklinde rulo yapacağım. Bu gül böreği şeklinde hazırlamış olduğunuz su böreklerini buzlukta ayrı ayrı dondurduktan sonra tekrar bir poşetin içine doldurabilirsiniz. İstediğiniz adette çıkartıp fırında pişirebilirsiniz. Fırında yaklaşık 180-190 derecelerde çok güzel kabararak, çok güzel bir şekilde kabararak pişiyor. Bu şekilde su böreğinin de tadı ayrı bir güzel oluyor. Bunu da kesinlikle sizlere tavsiye edebilirim. Dilerseniz tavada, dilerseniz de bu şekilde porsiyonluk olarak su böreklerini hazırlayabilirsiniz. Fırında pişirmiş olduğum porsiyonluk su börekleri tam da bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde bırakmayacağım, elbette içini de göstereceğim. Su böreğini yerken hafif o su tadını almak lazım. Yani yoksa makarnaya benziyor. Çok güzel bir yufkaydı bu. Bu yufkayı hala hazırlamadıysanız ve ben hamur açmayı bilmiyorum ki diyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin. Çünkü su böreği yufkası bu kadar kolay mıydı diyeceksiniz. Hemen su böreğini de tamamladıktan sonra kadın budu köfteme geçiyorum. Kadın budu köfte yapmak çok kolay. Bir tane küçük soğanı hafif yağda soteliyorsunuz. Bir de çok bereketli oluyor. 100 gram kadar kıymayı içine ilave edeceğim. Biraz kavurduktan sonra içine tuzunu, karabiberini ilave edeceğim ve soğumaya bırakacağım. Soğutmak önemli. Diğer tarafta ise az bir kıymayla ve pirinçle birlikte buluşturacağız. Pirinci dilerseniz haşlayabilirsiniz ya da bir önceki günden kalmış olan pilavı da aynı tarif için kullanabilirsiniz. Burada elbette kullandığım malzeme ölçülerini veriyorum ama sizler buzluğunuza ne kadar koymak istiyorsanız 2 katını, yarısını da yapabilirsiniz. 400 gram kadar kıymanın içine 1 su bardağından haşlanmış pirinci ilave ettim. Oldukça pirinçli bir köfte ama çok lezzetli. Yani daha önce kadın budu köfte lokantalarda yediyseniz sakın karıştırmayın. Mutlaka bir bu tarifi deneyin derim. İçine kavrulmuş olan kıymayı tamamen soğuduktan sonra içine ilave ediyorum. Eğer sıcakken ilave ederseniz kıyma çok çabuk bakteri oluşturacağı için kıymanız buzluğa girmeden bakteri oluşturacaktır. O yüzden soğuk ilave etmek önemli. Bir tane yumurta ve kimyonla birlikte harmanlıyorum. Güzelce elinizle ya da böyle bir mutfak şefinde karıştırın ve yarım saat kadar dinlendirin. Kıymanın o yağı donsun ve kolay şekil alsın istiyoruz. Tamamen donduktan sonra artık onu elinizle şekillendirebilirsiniz. Elinizle şekillendirirken undan yardım alabilirsiniz. Biraz böyle dışını unlarsınız. Pişirirken de yumurtaya bandırıp da kızartabilirsiniz. Ki orijinali o şekildedir. Eski Osmanlı mutfağına ait bir tariftir. Bu şekilde dışını unlarsanız dışarı çıkarttığınızda sadece yumurtaya bandırıp o şekilde hafif bir yağda kızartmak mümkün. İstediğiniz adette de çıkartmak mümkün. Kadın budu köftelerini tek tek bu şekilde birbirine yapışmayacak şekilde dondurursanız dondurduktan sonra bir poşetin içine hepsini koyabilirsiniz. Asla birbirine bu şekilde yapışmaz.
Dondurucuda en çok ne merak ediliyor, ne koyuluyor dersiniz, herhalde bunun tek bir cevabı var: içli köfte. İçli köfteyi size kolayca yapabileceğiniz bir tarifle göstermek istedim. Kanalımda birçok içli köfte tarifi var. Birçok kişinin içli köfteyi ilk yapmasına vesile olmaktan mutluluk duyarım. Gördüğünüz gibi öncelikle kıymayı kavurmakla başladım. Bu işlem için çok yağlı bir kıyma seçmeyin, orta yağlı olsun. Çok yağlı olursa böyle içinden yağ damlıyor. O da biraz ağır oluyor. 2 tane soğanı böyle iri olacak şekilde, ki bu tarifin canı bence soğandır, İçine ilave ediyorum ve sotelemeye başlıyorum. Soteledikten sonra, şimdi bunu 2 şekilde yapıyorum ben. Ama ben en çok sevdiğimi göstermek istedim. Çünkü görüyorum ki genelde kanallarda klasik olanı gösteriyorlar. Salça, işte baharat içine koyuyorlar. Ben içine kuş üzümü, ceviz ve tarçınla beraber şenlendiriyorum. Ayrı bir güzellik oluyor. Hatta soğukken de yiyin. Hani bu zeytinyağlılar var ya, onların tadında oluyor. Dilediğiniz gibi içini yapabilirsiniz. Eğer ben tarçın ne tarçını Tuğba, ben tarçın falan koymam derseniz, ah keşke bir deneseniz, önce bir tadına baksanız derim, ama dilerseniz içini salçalı olarak da hazırlayabilirsiniz. O zaman içine kuş üzümü koymazsınız, tarçın koymazsınız. Birazcık salça ya da acı pul biber koyabilirsiniz. Bu malzemelerden hariç olarak. Malzeme listesini hem buraya hem de açıklamalar kısmına tek tek yazacağım. Oradan da ekran resmi alabilirsiniz. Ya da videoyu beğenerek beğendiğiniz videolara kaydolabilir. İstediğiniz zaman gidip izleyebilirsiniz. Bu şekilde de kendinize bir tarif defteri oluşturabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak içine biraz maydanoz yakışıyor. Dilerseniz salçalı da, dilerseniz de bu şekilde tarçınlı da bir avuç kadar maydanozu içine ilave edin derim. İsteğe bağlı elbette ki. Tamamen soğuduktan sonra içini dolduracağımız için bu arada ben de hamurunu hazırlamaya başlıyorum. İnce bulgur ve irmik. Şimdi seferkitel diye bir seferkitel diye bir bulgur cinsi var. Tamamen ondan yaparsanız dışı sert oluyor. Ama eğer ince bulgurla yarı yarıya karıştırırsanız, ilk defa yapsanız bile hamurunuz çatlamaz. Buna inanabilirsiniz. Çünkü yapış yapış bir bulgur cinsidir. Aslında Hatay'da da onunla yaparlar. Simit bulguru da derler. Büyük marketlerde bu bakliyat reyonuna bakın. Seferkitel yazar ince bulgurun üzerinde. Onunla birlikte içli köfte yapmak çok ama çok kolaydır. Gördüğünüz gibi salçalı kimyonlu olarak sıcak suyla birlikte beklettim. Mutfak şefine biraz yoğurtturmaya başladım. Düşük ayarda. İçine bir tane yumurtayı ilave ediyorum. Bir çay bardağı kadar da unu içine ilave ettim. Bir su bardağına kadar da çıkabilirsiniz. Şöyle bir kıvamını kontrol edin. Bu esnada baktığınız içine suyunuz az geldi, bulgurunuz çok çekti. Böyle azar azar soğuk su da içine ilave edebilirsiniz. Kıvamı yapış yapış olacak, hamur olacak adeta. Şöyle elinize aldığınız zaman, bakın 2 tane göstereceğim sadece açmayı. Çok da hızlandırmadım. Bir tane parmağınızı içine sürekli olarak ıslatarak kenar duvarlarını inceltiyorum ve aynı zamanda elimde aynı bir merdane gibi, gördüğünüz gibi içli köfteyi döndürüyorum. Avucunuzun içi tezgah, parmağınız merdane gibi düşünün. Sürekli olarak ıslatırsanız da elinize yapışmaz. Hamur zaten çok kıvamlı, çok güzel. Seferkitel kullandığım içine 1,5'a 1,5 gibi düşünün. Bakın içine şimdi ne kadar iç alacak? Tam 2 yemek kaşığı içine iç aldı. Birazcık da fazlası var. Şöyle göstereceğim. Elbette ki büyüklüğüne göre değişiyor. Ama ben size şu kadar söyleyeyim. 250 gram kadar kıymadan toplamda 30 tane içli köfte çıkıyor. Bu şekilde. Bu büyüklükte 30 adet içli köfte çıkıyor. Yapmayı bildikten sonra isterseniz bunun satışını yapın, ev ekonomisine katkıda bulunun. Gerçekten bu tamamen yapınca yapa yapa insanın elinin alıştığı, artık işin ustalaştığınız bir tariftir. Hiç korkmayın. Eğer siz de böyle evde iş yapmak istiyorsanız, dışarıya bir şeyler satmak istiyorsanız, mesela içli köfte bence çok iyi bir seçenek. Çünkü dondurucudan satıyorsunuz. Sizin bir zararınız da olmaz. Dondurucuya doldurursunuz. Müşteriniz çıktıkça satarsınız. Çalışan olur, bebeği olan olur, bunun hastası olur.
Benden sizi yüreklendiren bir fikir olsun istedim. İçli köftelerimi bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi fazla gelen uçlarını da şöyle elimle birlikte kopardım. Ki fazladan bulgur yemeyelim için. Şimdi bunları tepsiye dizeceğim. Ayrı ayrı dondurduktan sonra artık isterseniz paketleyebilirsiniz ya da poşetleyebilirsiniz. Peki dondurduktan sonra, yani dondurulmuş bir şekilde çıkardıktan sonra hemen kızgın yağa atsam olur mu? Şimdi kızgın yağda bunun kızartılma süresi çok önemli. Neden? Siz şimdi bunu kızgın yağa atarsanız kızgın yağ önce bir derecesi düşecektir. O tekrar kızartacak dereceye çıkana kadar dışı sert olacaktır. İçli köftenizin dışının sert olmasını istemiyorsanız birazcık çözdürün ve olabildiğince de hızlı kızartın. Yani çok öyle yavaş yavaş kızartılacak bir şey değil. Zaten dışı pişmiş, içi pişmiş. O yüzden gayet kısa sürede pişirdiğiniz zaman dışı daha yumuşak olacaktır. Kesinlikle içine yağ çekmez. Kenar duvarlarını iyice yakınlaştırıp gösteriyorum. İçi olabildiğince dolu, nar gibi kızarmış içli köftelerim artık hazır. Dediğim gibi isterseniz salçalı, isterseniz de benim gibi kuş üzümlü yapabilirsiniz. Hemen bir sonraki tarifimiz olan dolmaya geçeceğim. Şimdi dolmanın içine herkes farklı hazırlıyor. Ben nasıl hazırladığımı göstereyim. Bizim yöremizde bu şekilde hazırlanır. Kimisi etli hazırlar, kimisi bol salçalı hazırlar. Öncelikle bol soğanı doğruyorum. Zeytinyağında biraz soteledikten sonra yazınsa domates, kışınsa yazdan hazırladığım domates sularını içine ilave ediyorum. Ekşisi gidene kadar kaynatıyorum. Mutlaka pirinç ve bulguru karışık kullanırız biz. İkisinin de vermiş olduğu lezzet gerçekten apayrı. İçine bol nane, daha sonra kırmızı biber, karabiber baharatlarını ilave ediyorum. Biraz da maydanoz ilave ediyorum. Bu esnada acılı yapmak istiyorsanız içine acı salça da ilave edebilirsiniz. Biz böyle biraz daha tatlı seviyoruz dolmayı. O yüzden içine acı ilave etmeyeceğim. Ama mutlaka karabiber ilave edin. Bir tutam kadar da maydanoz, ki yeşilliği çok sever dolma. Nane de mesela yeşilinden varsa çok daha güzel olur. Hemen size sıkmamak adına tezgahımda nasıl dolma sardığımı göstereceğim. Ben bütün yaprakları sarar, bütün içleri koyar. Ondan sonra bir baştan başlarım. O şekilde sararım. Bu bana çok daha kolay geliyor. Her sardığımda bir sıra, her sardığımda bir sıra. Adeta CNC makineler gibi bu şekilde dolmayı sarıyorum. Dolmayı İstediğiniz gibi dondurabilirsiniz. Eğer böyle bir tavada pişirmeyi düşünüyorsanız altına poşet serin. Daha sonra donduktan sonra bu tavadan ayırabilirsiniz poşeti. O şekilde saklayabilirsiniz. Ama tamamen donduktan sonra göstereceğim. Kutuya doldurup tane tane bile içinden çıkartabilirsiniz. İstediğiniz tencerede pişirebilirsiniz. Zamanınız varsa böyle bol bol sarıp aylarca bu şekilde buzlukta taze çıkartır çıkarmaz pişireceğiniz nefis dolmalıklarınız olabilir. Ben illa birazcık çözdürüyorum. Biraz çözdürmekte fayda var. İstediğiniz gibi böyle bir tavaya dizip dolmalınızda pişirebilirsiniz. Dedikten sonra son tarifimizden bir önceki tarifimize geçiyoruz. 2 tane yufkayı üst üste hiçbir şey arasına sürmeden bu şekilde seriyorum tepsime. Bu benim ünlü derin dondurucudaki pufur pufur kabaran buzluk böreği tarifim. Süt ve tereyağı var içinde. Başka hiçbir şey yok. Margarin de kullanabilirsiniz. Fırça yardımıyla her tarafına bol bol hunharca sürdükten sonra uzunlamasına rulet yardımıyla kesiyorum. Bir ucuna istediğiniz malzemeyi koyup muska şeklinde, üçgen şekilde saracağım. Daha sonra bunları banyolayacağım. Banyoladığınız zaman her katına bu tereyağlı süt karışımından giriyor. İçindeki tereyağı donuyor. Soğuk bir suyla banyo yaptıracağız. Bu banyolu böreği piştikten sonra görmeniz lazım ki göstereceğim şimdi. O kadar güzel kabarır, dışı çıtır çıtır olur, bütün araları açılır, asla hamurlaşmaz. Bu tarifi hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Soğuk bir suyun içinde 30 saniye kadar bekletip çıkartıyorsunuz. Hafif elinizle sıktırıp birbirine değmeyecek gibi buzdolabı poşeti olur, işte tepsi olur. Buzlukta dondurup tekrar poşetleyebilirsiniz. Hemen pişmiş halini de göstermek istiyorum size. Pişirirken asla çözdürmeye gerek yok. Üzerine sadece tereyağı sürün.
çok daha güzel olacaktır. 200 derecelik fırında turbo ayarında pişirin. Balon gibi olacaklar. İçini de göstereceğim. Bu muazzam böreği istediğiniz anda çıkartıp fırınlayabiliyorsunuz. En güzeli de bu herhalde. Bakın içlerini görüyorsunuz. Çok büyük bir hava boşluğu oluşmuş. İstediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Son tarifimiz olan yoğurt maça geçiyoruz. Bu tarifi yayınladım ve çok beğenildi. Özellikle Tokatlılar beğenince ben tamam dedim, yani oldu. Çünkü o yörenin çöreği. Ben Tokat'tan daha önce getiriyordum. Buzluğumu dolduruyordum. Onunla birlikte alıştığım, mutlaka elimin altında olmasını istediğim çöreklerden bir tanesi. Mayalı bir hamur yoğuracağız. Ara sıra böyle katlarsanız içine daha güzel olur. Burada malzeme listesini verdim. Aşağıya da yazacağım yine. Hamuru yoğurduktan sonra biraz bekletin. 1 saat kadar mayalansın. Daha sonra 3 tane bezeye bölerek yoğurt maçlarımızı hazırlamaya geçeceğiz. 3 bezeyi yuvarladıktan sonra tekrar ölçünün altına alın. Biraz orada mayalanırken siz yağını hazırlayın. Zeytinyağı, tereyağı ve cevizden karışımından oluşan bir karışım elde ediyoruz. Gayet böyle yumuşak, sürülebilir kıvamda olması lazım. Bu karışımla birlikte dilerseniz haşhaşlı da yapıyorlar bunu. Bezelerimizi katlayarak yağlayacağız. Önce yağlıyorsunuz. Daha sonra içine doğru her seferinde bir yaprak olacak şekilde katlıyoruz ve o yaprağının üzerine de tekrar bu cevizli tereyağlı karışımdan sürüyoruz. Elinizin yağını sürün. Bu şekilde içine katlaya katlaya 2 tur kadar, en az 2 tur olmak üzere hamuru içe doğru katlıyorum. Daha sonra bunu tekrar bir dinlendireceğim. Dinlenirken aynı zamanda mayalanacak. Bütün ara katlarını böyle milföy hamuru gibi açılacak. Buzlukta durduğu zaman dışarı çıkıp bunu pişmiş olarak buzluğa koyacağız. Buzluktan çıktığı zaman inanın bir tavada ya da bir ılık fırının içinde aynı o anda pişmiş gibi oluyor. Bakın bir yarım saat kadar tekrar mayalandırdım. Elimle üzerine bastıracağım. Orijinaline uygun olarak üzerine çizikler atacağım. Yumurta ve süt karışımı ile birlikte üzerini sıvayacağım ve fırına göndereceğim. Fırında piştikten sonra ve ilk sıcağı geçtikten sonra, yani soğuduktan sonra hemen buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz anda çıkartıp çözdürüp tüketebileceğiniz, kat kat araları açılmış nefis lezzetli bir Tokat çöreği elde edersiniz. İsterseniz aynı hamuru tavada da pişirebiliyorsunuz. Daha önce yayınlamıştım. Şöyle katlarını ben size göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık ve bol cevizli, tereyağlı. Efendim, görmüş olduğunuz gibi dolmasıyla, böreğiyle, çöreğiyle güzel bir buzluk hazırladım. Güzel bir buzluk videosu hazırladım. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri denersiniz. İlk defa yapanlara ya da daha önce bu şekilde tecrübeli olanlara yorumlara bekliyorum. Sizlerden yorumlar istiyorum. Ben bu tarifi denedim. Bu çok güzel oldu. İlk defa içli köfteyi sizinle yaptım. Şu buzluk tarifi benim favorim diyenleri bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bakliyatları da ıslayarak ya da bir taşım kadar haşlayarak, aşurelik göcü olsun, kuru fasulye olsun, sizlere de örnek olsun diye buraya koydum. Benim buzluğumda her daim olur. Bu da tavada hazırlamış olduğum su böreği. İster tavada ister porsiyonluk olarak pişirebileceğiniz. Umarım faydalı ve yardımcı olur sizler için. Aklınıza da takılan sorular olursa mutlaka aşağı yazın. Yardımcı olmaya çalışırım. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Beğenileriniz bizler için çok önemli. Emeklerimizin karşılığı aslında o beğenileriniz. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.